Selam selam. Görünmeyen dünya öteki taraf, sınırın ötesindeyiz. Bugün size asfaltın o soğuk gerçekliğini bir anda nasıl büküldüğünü, fren seslerinin ardındaki o mistik durdurucu gücü anlatacağım. Ne diyor bu demeyin. Aynen de böyle oldu. Bugün size direksiyon başında hayatının en büyük şokunu yaşayan ama o şokla aslında bir uçurumun kenarından tam da düşecek olan Erkan Bey'in dünyaya tekrar merhaba deyişini anlatacağım. Erkan Bey benim danışanımdı ve bireysel danışmanlıkta telefondaki sesi hala direksiyonu sıkıyormuş gibi titriyordu. Nefes nefeseydi. Olay şöyle gerçekleşmişti. Gece yarısı bomboş yolda ilerliyordu. Birden farların ışığında arabanın tam önünde yaşlı bir adam çıktı. Beyaz sakallı, üzerinde eski zamanlardan kalma bir aba. Freni asıldı o anda Erkan Bey. Lastikler deli deli çığlık attı. Tam Erkan Bey çarptım dediği anda o adam sis olup dağıldı. Ve Erkan Bey o anda aşağı inmiş, ne bir iz var ne bir ses. Kafayı yemek üzereymiş. Hayalle gerçek arasında gidip gelmiş. Ama o an durmasaymış 100 metre ilerideki heyelandan çöken yolu görmeyip uçurumdan uçacakmış. Bana gelme sebebi o dedi. Kimdi? Ben hayal mi gördüm? Kafayı mı yedim? Allah bana tekrar şans verdi. Melek miydi? Gerçekten biri var mıydı sorusunun arasındaydı. Bireysel danışmanlıkta o alana gitmem gerektiğini biliyordum ve gözlerimi kapatarak derine doğru kuantum alanda yolculuğa başladım. Birdenbire odadaki enerji aniden toprak ve eski kitap kokusuyla ağırlaştı. Zaman, mekan, o ıssız gece yoluna bağlandım ve Erkan Bey'in o dedenin kim olduğu sorusuna cevap vermek istiyordum. O dehşet anına aynı frekansa girdim. İç ekranımda her şey saf bilincin dingin rengine bürünmüştü bile. Bunun ne olduğunu anlamak ve ifade etmek istiyordum. Bu bir halüsinasyon muydu yoksa gerçekten bir meleğin işi miydi? Yani boyutsal bir müdahale miydi? Ve sevgili Erkan Bey'e ruhunun en derinindeki o koruma içgüdüsüne dokunan bir sesle şöyle dedim. Erkan Bey, o dedi değil, siz uydurmadınız. O sizin 7 göbek öteden gelen yol gözleyicisi. Evet, yanlış duymadınız. Yol gözleyicisi. Bilinen kadim atanız dedim. Hepimizin kadim ataları vardır ve yol gözleyicisi olarak alanımızda görev yapar. Kozmik Sicil diye 7 haftalık bir program yazdım. Her perşembe veriyorum. Bu konuları orada bahsediyorum sevgili takipçilerim. O gece o asfaltta beliren aslında sizin henüz tamamlamadığınız Erkan Beyciğim, evet, tamamlamadığınız o kutsal emanetiniz için hayatınızı korumaya gelen bir boyutsal rehberdi. Erkan Bey sustu. Demiştir herhalde bu kadın ne diyor diye. Sonra hissediyordum enerjisini morfogenetik alandan. Oraya gitti. O geceye, o ana gitti. O yoldaki o donmuş anın içinde asılı kalmıştı hatta. Erkan Bey'in gözlerinin dolduğunun farkındaydı. Şebnem Hanım, annem bana hep ne derdi biliyor musunuz? Seni koruyan bir gölge var oğlum. Aslında ben o gece bir an oldu. O an o delinin gözlerine baktım ve aslında inanılmaz bir korku değil, şefkat görmüştüm dedi. Ve hatırladım dedi. Şu an bu bireysel danışmanlıkta hatırladım dedi. Hatırlıyorum dedi. Dur, daha vaktin var. Gelmedi. Ya bunu sessiz söyledi dedi ya kalpten kalbe söyledi. Ama bunu dedi duyduğumu, hissettiğimi biliyorum şimdi. Şimdi hatırladım dedi. Ve biliyor musunuz dedi Şebnem Hanımcığım dedi. Ben o günden beri arabaya binemiyorum. Ve her köşede o dedeyi arıyorum. Keşke gelse. Keşke ona teşekkür edebilsem. Bu bireysel danışmanlığı da dedi. Aslında ölmedim ama bundan sonra dünyada ne yapmam gerekiyor? Hayallerime yürüyeyim mi?
Yoksa hayatıma kaldığım yerden devam mı edeyim? Bu sorunun arasındaki ikilem yüzünden gelmiştim dedi. Ona dedim ki kendin olmak ne demek bilir misin? Bugüne kadar hiç bilmedim kendim olmayı. Zorunluluklarım vardı, hep benden beklentiler vardı ve iyi çocuk olmam gerekiyordu. Ve bunun takdirini aslında göremedim dedi. Şimdi dedim bundan sonraki bireysel danışmanlıklarımızda kendin olmanın yollarını arayacağız. Senle ben. Ve bunu birlikte başaracağız dedim. O gün o bireysel danışmanlıkta oradaki korkusunu, hayattan kopuşunu, dededen alamadığı ruhsal mirası, aradaki bağları bularak kendisine verdik. Ama o gün ona söylediğimi şimdi size de söylemek istiyorum. Sevgili dostlarım, doğaüstü dediğimiz o yol kesen dedeler aslında ruhun bu dünyadaki yolculuğuna devam edebilmesi için gönderilen manevi trafik işaretleridir. Erkan Bey'e dediğim gibi o dede her köşede beklemeyecek, o görevini yaptı ve sizi o uçurumdan çekip aldı. Sizin o ölümden dönme anınız aslında hayatınızdaki o yanlış yolları terk etmeniz için bir uyarıydı. Ruhunuz o tamlığı o saniyede ölüm yok. Sadece koruyan eller var gerçeğiyle tanıştınız. Sizlere de aynısını söylüyorum. Belki sizler de tanıştınız, farkında değilsiniz. Evet, o gün ona gözlerini kapatmasını istedim. Erkan Bey'in o kaza anındaki enerji kırılmasını daha derinden gördüğüm yerde fiziksel kuralların ruhsal irade karşısında nasıl diz çöktüğünü gösteren kutsal alanı ona anlattım. Erkan Bey artık yollardan korkmak yerine o görünmez elin koruması altında olduğunun bilmenin huzuruna o gün merhaba dedi. Ona sarsıcı bir cümle söylemiştim. Demiştim ki, Erkan Bey siz sadece bir şoför değilsiniz. Siz atalarınızın duasıyla korunan bir yolcusunuz. O dede size sadece yolu değil, kendi içindeki sonsuz koruma kalkanını hatırlattı. Artık o korkuyu direksiyondan bırakın. Ruhunuz o tamlığı bildiği için bu dünya size artık güvenli bir yer gibi gelmeye başlayacak. Uyanın, o koruyucu el sadece o yolda değil, her nefesinizde sizinle olacak dedim. Evet işte dostlarım, bazen durdurulmak en büyük ilerleyiştir. Biz o gün Erkan Bey'le sadece bir trafik travmasına çalışmadık. Onun kadim koruma bağını bu dünyadaki güven duygusuyla birleştirdik. Görünmeyen dünya o gün sevgili Erkan Bey için tüm kapılarını sonsuza kadar açmıştı. Ama Erkan Bey ne yaptı? Bu kapılar her zaman ona açılıyordu da o gün fark etti ve içeri girdi. Sizler de her adımda korunduğunuzu bilmenizi istiyorum. Hepimizin koruyucuları var. Ama buna izin verdiğimizde görünmeyen dünyanın sırlarını çözmeye adım attığımızda aktif olur. Sevgili dostlarım, uçurumlardan korkmayın emi. Sizi durduran kutsal ele gerçeğinize uyanın. Cesaretli olun. Evet, bir başka gerçekten gerçek bir hikayede, gerçek bir danışmanlıkta yine buluşalım. Yine ben anlatayım, yine siz tanık ve şahit olun. Hakkınıza düşeni alın. Hak alınır. Hak ettiğinizi düşündüğünüzde size gelir. Hak sizinle olsun.